Kanal Avrupa ekranlarından herkese merhabalar efendim. Sağlık Türkiye'de programımız diş hekimi Zuhal Oygur ile devam ediyor. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Hocam, zirkonyum nedir diye başlamak istiyorum. Zirkonyum artık çok yaygın kullanılan, özellikle ön dişlerde, arka bölgelerde de kullanılabilen estetik bir kron uygulamasıdır. Kron uygulaması derken genelde bilinen dişlerin kaplama, eskiden yapılan kaplamaların yerine artık hani zirkonyum gibi daha estetik kaplamalarla sağlıyoruz. Hı hı. Zirkonyum son 10-15 yıldır çok yoğun kullanılmaya başladı. Nedeni ise doku uyumu çok iyi ve dayanıklılığı çok yüksek. İlk başlarda zirkonyum altyapı üzerine porselen olarak yapılarak kullanılıyordu. Şimdi son birkaç yıldır biraz daha tek yapı, monolitik zirkon dediğimiz zirkonyumlar kullanılmaya başladı. Böylelikle hem daha ince üretimler gerçekleştirilebiliyor hem de daha dayanıklı, kuvvetli, yani dayanıklılığı yüksek bir materyal. Evet. Materyal. Peki zirkonyum tedavisinin avantajları nelerdir diğer tedavilere nazaran? En büyük avantajı dayanıklılığının yüksek olması. Gayet çok yüksek kuvvetlere dayanıklılığı vardır. Diş eti uyumu iyidir. Bir de zirkonyum kronlar dijital olarak CAD/CAM sistemlerde üretildiği için birebir uyumlu, dişe ve diş etine birebir uyumlu olarak üretilir. Diğer yapılara göre daha uyumludur. Adaptasyonu daha yüksektir. Peki renk değişikliği olur mu onlarda zaman içerisinde? Zaman içerisinde renk değişikliği olmaz ama yine de iyi bir ağız bakımına ihtiyaç vardır. Çünkü diş eti çekilmeleri ya da dişlerde kızarıklıklar olursa onlar yansıyabiliyor. Yani yeniden bir temizlik yapılması gerekebiliyor. Peki zirkonyum nasıl uygulanıyor ve bu uygulama ne kadar sürüyor hocam? Normalde uygulama şekli dişler üzerinde bir düzenleme yapıyoruz. Dişleri ölçü alımına hazır hale getiriyoruz. Bunları artık son zamanlarda dijital ölçülerle gerçekleştiriyoruz. Dişlerin belirli yüzeylerinden kesim işlemlerimiz var, onları yapıyoruz. Daha sonra da ölçülerini alıp bir CAD/CAM sistemlerine, bir kazıma sisteminden geçiriliyor ve uygulanıyor. Bu monolitik zirkonlar çok hızlı bir şekilde, yani tek yapı olan zirkonlar çok hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Diğer zirkon üzeri porselenler birkaç gün daha uzun sürede gerçekleştiriliyor ama 4-5 gün içerisinde bütün tedavimizi tamamlamış oluyoruz. Peki dişi kesmeden uygulama yapabiliyor musunuz? Zirkonyumda yapamıyoruz. Şeylerde IMEX ve kesimsiz laminalar dediğimiz işlemler var. Onlarda yapılabiliyor. Onlar çok ekstra hassas çalışmak gerekiyor. Zirkonyumu daha çok aşırı kron harabiyeti olan, yani kanal tedavili dişlerde ve çok yıpranmış kronlarda özellikle dişi korumak için gerçekleştiriyoruz. Peki zirkonyumun ömrü ne kadardır? Yani biz ortalama 7 sene civarında diye belirtiyoruz ama malzemenin kendisi, yapısı doğada çok kolay yok olan bir madde değil. Uzun süre kalabilir, daha da uzun süre kalabilir ama burada ömrünü etkileyen şeyler diş eti, ağız bakımı ve hastanın kullanımı, onlara bağlı değişebiliyor. Peki diş beyazlatmaya gelecek olursak, diş beyazlatma türleri nelerdir? Diş beyazlatmayı 2 türlü yapıyoruz. Bir klinikte bizim uyguladığımız diş beyazlatmaları var. Bir de evde hastanın kendisinin uygulayabildiği diş beyazlatma şekli var. Klinikte uygulananlarda belirli bir ışık altında dişlerin yüzeyine uyguladığımız beyazlatıcı ajanlarımız var, ilaçlarımız var. Bunları uyguluyoruz. Yarım saat içerisinde tamamlanıyor. Zirkonyumların üzerine de sürülüyor mu bunlar? Yok, hayır. Onlar da
ya da porselenlerin üzerine falan yapılı dişin üzerine sürülebiliyor mu? Onlarda çok hafif renk değişikliğine sebep olabildiği çalışılmış böyle bir şey var. Yani mesela hastanın ön dişinde bir dişi zirkonyum, diğerlerinde herhangi bir restorasyon yok ve beyazlatma yapıldığında o diğer dişleri uyumlu hale geliyor. Yani çok hafif bir açılma gerçekleşiyor ama doğal dişler gibi olmuyor kesinlikle. Peki sonrasında bu hassasiyeti ne yapacağız? Ya ben çünkü yani bir iki sefer tecrübem oldu, çok hassasiyet yapıyor. Yani o beyazlama işlemi sırasında o diş minesine zarar vermiyor mu? Kalıcı bir zararı yok ama ilk ilacı aldıktan sonra dişte bir su kaybına neden oluyor. Ve geçirgenliği artıyor. Minenin geçirgenliği artıyor. Peki daha çabuk çürümesine sebep olmaz mı dişi? O 24 saat içerisinde su dengesi eski haline dönüyor. Ama şu varsa, minede derin çatlaklar varsa, o ilaçlar, uyguladığımız ilaçlar biraz daha minenin alt tabakasına, dentine ulaşırsa orada hassasiyetler kalıcı olabiliyor. O nedenle hani minesi güçlü, iyi dişlerde yapmak gerekiyor. Hassasiyet biraz daha azaltılıyor ama yine hafif var. O gün içerisinde bir hassasiyet yapıyor. Peki evde yapılan diş beyazlatmaya gelecek olursak onlar nasıl? Hani hasta kendi nasıl yapıyor bunu? Hastadan yine ölçülerini alıyoruz. Hastaya plaklar veriyoruz ve ilaçlarını veriyoruz. Ve nasıl kullanması gerektiğini anlatıyoruz. Genelde bu evde yapılan sistemi hastalar klinikte diş beyazlatma yaptırdıktan sonra sigara tüketimi, çay kahve tüketimi çoksa evde bir süre geçtikten sonra dişlerinde renklenme başladığında bir iki uygulamayla eski rengine kavuşması amacıyla yapıyorlar. Sadece evde yapılan yani sadece işte klinikte yaptırmamış, sadece evde yaptırmak istiyor. Onda da 4-5 gün boyunca 6-8 saat arayla ağzında bir plakla kalması isteniyor hastadan. Burada istediği tona ulaşıncaya kadar bir beyazlama oluyor, gerçekleşiyor. Hassasiyet oranı gene nispeten yakın. Yine hassasiyet oluyor. Hafif oluyor. Klinikte yapıldıktan sonra evdeki uygulamalarda bir gece, yani işte 3-4 ay geçtikten sonra bir gece uyguladığında onlarda hassasiyet olmuyor, daha az oluyor. Değil. Ama daha 3-4 gece üst üste uygulanırsa biraz hassasiyet yapıyor. Anladım. Yani ben sordum ama hani dişlerin yapısına zarar verir mi sorusu var. Yani genel olarak dediğim gibi hani çok böyle zararlı bir şey mi aslında? Ya da ne kadar sıklıkla yaptırmak lazım? Aslında yani maksimum yılda bir kere yaptırmak lazım. Yani çok sık yapılması evet, yani bir süre sonra mine yapısını, dişlerin minesini zorlayabilir. Aşınmalara neden olabilir. Burada önemli olan yapıldıktan sonra o rengi korumaya çalışmak. Hangi hastaya yapılacağı önemli. Bruksizmi olan, diş sıkma rahatsızlığı olan bir hastada hassasiyet daha çok olacaktır. Aşınmış dişlerde hassasiyet daha çok olacaktır. Çünkü mine tabakası ya yoktur ya incedir ve direkt olarak ilaç dentine ulaşacaktır. Ve hassasiyeti arttıracaktır. Anlaşıldı. Gülüş tasarımı nedir peki hocam? Gülüş tasarımı son yıllarda yine yoğun uyguladığımız bir uygulama. Güldüğümüzde dişlerimizin güzel gözükmesi için yaptığımız bütün uygulamalar gibi diyebiliriz. Şu an herhalde bütün dünyada revaçta olan bir şey bu Hollywood smile. Evet. İşte böyle sürekli işte o modeling, smiling, yani hani böyle hep gülüş tasarımı. Hani bir sürü isimlerle, değişik isimlerle sunuluyor. Evet. Yani bunu aslında birazcık da plastik cerrahlarla bir arada aslında yürütüyorsunuz. Çünkü hani sadece diş değil olay. Tabii dudağı birazcık dolguyla ya da ne bileyim işte o lip lift mi öyle bir şeyler yapıyorlar. Hani onlarla falan bir birlik halinde çalışıyorsunuz diye duydum Evet, ben. aslında yani plastik cerrahinin böyle bir yan dalında biraz çıkışı o şekilde oldu. Aynı nedenlerden dolayı tamamen estetik ve güzel
gözükmesi için ama orada önemli olan birkaç nokta var. Hastaya zarar vermememiz gerekiyor. Çok abartı dişler üzerinde çok büyük oynamalar yapmamamız gerekiyor. Ama yani çok küçük basit uygulamalar da olabiliyor gülüş tasarımı yaparken. Yani güldüğümüzde örneğin diş etleri hafif aşağıda olan, yani dişlerini kapatmış olan hastalar olabiliyor. Onları hafif diş etlerini düzenleyerek dişlerini daha görünür hale getirebiliyoruz ve bu o hastaya çok büyük bir estetik avantaj sağlayabiliyor. Tabii. Diş etinde renklenme olabiliyor, orada o renklenmeleri giderebiliyoruz lazerle. Sadece beyazlatma yapabiliyoruz ya da sadece estetik bonding uygulaması yapabiliyoruz ya da daha komplike, işte çapraşık dişleri varsa hastanın ortodontik tedavi ya da zirkonyum kronlar ya da IMEX laminalarla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada önemli olan tasarımın esprisi hastanın finalde nasıl gözükeceğine dair bir tedavi sıralamasını en baştan belirleyebilmemiz. Peki gülüş tasarımı yapılırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Oranlara çok dikkat etmek gerekiyor. Hastanın yüzüyle dişleri, diş eti ve dudaklarıyla arasındaki orana çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bazen bir yapıyorlar yani kocaman, hani suratı küçük mesela, evet, ama dişler çok büyük, çok beyaz, yani evet, fayans koymuş gibi böyle çok önde. Yani evet, belki hasta bunu kendi istiyor ama bence evet, hiç estetik durmuyor. evet, o estetik algısı da artık Estetik algısı hani insanların tabii abartıya kaçtığı için. evet, çok abartı artık. Günümüzde sosyal medyanın bu kadar aktif ve o filtrelerin bu kadar aktif olduğu dönemde insanlar kendini o filtrelerdeki gibi görmek istediği için her şey abartı. Evet. Hani plastik cerrahlara da abartı yapıyorlar, hani dişleri Evet. de abartı yapıyorlar. Siz bu gibi durumlarda nasıl yapıyorsunuz? Yani hani nelere dikkat ediyorsunuz hocam? Ben bu tür durumlarda hastayla bol bol konuşmaya dikkat ediyorum, ikna etmeye çalışıyorum ya da gerçekten istediğim bu olup olmadığını dikkat ediyorum. Çünkü evet, artık herkes beyaz diş istiyor ama cilt rengi farklıysa o beyazlık orada kontrast oluşturabiliyor. Orada çok tatlı bir sarılık güzel gidebiliyor. Bunları deneyerek ya da geçici dişler yaparak, yani mock-up dediğimiz geçici uygulamalar var. Onları uygulayarak biraz daha hastanın gözünde bir şeylerin şekillenmesi için çalışıyoruz. Yani başlangıçta direkt tedaviye başlama kısmını biraz uzun tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu işlemlerin geri dönüşü ya da bir anda işte o değişikliğe hastanın adapte olup olamaması önemli ve güzel bir sonuç istiyorsak, mutlu olmasını istiyorsak biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ben daha çok iletişimde kalmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar hastayla ve ona göstermeye, her aşamasını anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. İşleme başlamadan önce de geçici olarak, yani 3 boyutlu olarak ona geçicilerle bu sonucun nasıl olabileceğini anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Peki gülüş tasarımında kullanılan materyaller nelerdir? Yani gülüş tasarımında en çok ilk başta bizim artık diş hekimliğinde de ciddi bir fotoğrafçılık şeyi gelişmeye başladı. Hastanın birçok yönden fotoğraflarını alıyoruz. Plastik cerrahlar gibi. Evet. Onlar çoğu mesela diş hekiminde de artık plastik cerrahlarda olan fotoğraf odası var. Evet, evet. Fotoğraf çekim odası. Kesinlikle. Böyle ışıklı falan. Evet. Biraz daha küçük, yani dişler daha küçük boyutlarda olduğu için daha makro çekimler yapabilmemiz için bir sürü ışıklar gerekiyor. Önce birçok fotoğrafını alıyoruz hastanın. Daha sonra ağız içi taramasıyla ağız içinin ölçüsünü alıyoruz ve bunu bilgisayara aktarıyoruz. Bilgisayarda hastanın gülüşüyle, yani resimleriyle o ağız içi ölçüsünü birleştiriyoruz. Ve daha sonra yine bilgisayarda dijital olarak tasarıma başlıyoruz. Yani her şey bilgisayarda bitiyor aslında artık. Tasarım kısmında evet, artık geleceğin diş hekimliği, hani diğer sektörlerde de öyle olabilir ama dijital diş hekimliğine doğru gidiyoruz. Yani oradan çıkartıp direkt hastanın ağzına yapıyorlar yani. Hani neredeyse birkaç sene içerisinde bunlar daha da artacak, evet. Ve çok daha uyumlu çıkartabiliyoruz. Çünkü o
tamamen mikron seviyesinde hesaplanan ölçümler oluyor. Böyle 3 boyutlu bir de. 3 boyutlu. Birebir yani hem kendimiz tasarlayabiliyoruz, bu da güzel. Hastayla birlikte de karar verebiliyoruz. Yani başlamadan önce birçok şeyi planlama şansımız var. Onun dışında bir de en son final artık nasıl bir restorasyon yapacaksak onu üretmeye kalıyor iş. Onu da hazırladıktan sonra hastamıza restorasyonlarını tamamlayıp bu şekilde mutlu gönderiyoruz. Harika. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Efendim Kanal Avrupa ekranlarında Sağlık Türkiye'de programında diş hekimi Zuhal Oygur bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek.